Yasak elma, Lilith yine başrolde, meydanda. Sen bu ilişki yüzünden toplum önünde çok ciddi yargılanacaksın. Bu asla tesadüf değil. Bu ikili için ikinci bir şans doğacak. Merhabalar, ben Fatima. Bugün sizinle birlikte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisindeki son durumları astrolojik açıdan yorumlayacağız. Benden çok fazla bununla alakalı istek geldi. Ben de daha fazla sizi kırmak istemedim ve bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bu videoda özellikle önce Afra'nın haritasında ilişkiden beklentileri ve bir sorun yaşarsa hangi konulardan olma olasılığını konuşacağız. Tekrar Mert'in haritasına döneceğiz ve Mert'in haritasındaki aynı durumu yorumlayacağız. Ve en sonda ise bu ikili tekrar bir araya gelir mi, bir barışma olur mu, olursa ne zaman olur, bunlardan konuşacağız. Şimdi Afra'nın haritasına baktığımda Afra bir yay burcu. Özellikle Güneş biliyorsunuz ki kadın haritasında erkeği anlatan bir gösterge ve ay derecesinde bir yay burcu. Şimdi baktığımda direkt bu gözle baktığımda düz mantıkla aslında duygularını çok deli dolu yaşayan ve çok yoğun yüksekte yaşayan bir insan olduğunu gösterirdi. Ama ayının oğlak olması aksine duygularını daha fazla bastıran ve içine atan, toplum önünde daha soğuk bir enerji yayan bir kadın olduğunu gösteriyor. Bu arada Güneş'i anlatan gösterge yay ve ay dekanı Mert Ramazan Demir'in yükseleni zaten yengeç ve yöneticisi zaten ay. Burada da çok enteresan bir şekilde bir uyumları olduğunu da söylemek istiyorum. Zaten bu ikilinin birbirine çekilmesinin çok fazla sebebi vardı. Ben zaten ilişki haritalarını yorumlarken de o detayları sizinle birlikte paylaşmıştım. Ama bu haritanın kilit noktası Juno-Lilith kavuşumu. Yasak elma, Lilith yine başrolde, meydanda. Diyor ki seni sınayacağım, seni sınava tabi tutacağım. Peki bu sınav nereden gelecek? Oyunculukla alakalı yaptığın iş hayatında senin için yasak olan partnerine aşık olabilirsin. Çünkü burada Mert aslında onun için yasak olandı. Bir yasak elmaydı. Ve bu aslında onlar için bir sınavdı. Ben haritalarını, ilişki haritalarını yorumlarken de demiştim. Son derecelerde, kompozitte son dereceler yükseliyor. Bu ikilinin bir araya gelmesinde, bu ilişkinin başlamasında bir sınav söz konusu aslında. Senin doğrularını sınayacağım. Ve bu kavuşum şunu da gösteriyor ki sen bu ilişki yüzünden toplum önünde çok ciddi yargılanacaksın. Ama Afra burada bu yasağa düşüyor ve Güney Ay düğümü tekrar bu kavuşumun üzerinden geçerken ilişkileri bitiyor ve aslında biraz karmik bir süreç başlıyor onlar için. Afra'nın haritasında gerçekten de güçlü biriyle evlenme var. Çünkü evlilik evinin yöneticisi yücelimde. Çok güçlü. Diyor ki ben sana istediğini vereceğim bu hayatta. Ama Afra için bu dönem, bu süreç çok sert. Nedeni ise bu süreçte hem Satürn döngüsünde hem de Ay düğümlerinin döngüsünde. Ne tesadüftür ki aynı şekilde Mert Ramazan Demir'de hem Satürn döngüsünde hem de Ay düğümlerinin döngüsünde kadersel bir sürece girdi bu ikili. Aslında zamanında yaptıkları hata mı yoksa düştükleri tuzak mı? Bunun biraz sonuçlarını görmeye başladılar. Ama bunun için ikinci bir şans olacak. Satürn tekrar Balık burcuna doğru 1 Eylül'de retroya doğru gitmeye başlayacak ve 27 Kasım'a kadar bu ikili için ikinci bir şans doğacak. Bunun detaylarına birazdan gireceğim. Bir de Mert'in haritasına bakmak istiyorum sizle birlikte. Mert'in haritasına baktığımızda ise Mert için durum daha farklı. Yani Afra bu işin daha gerçekçi tarafındayken bu durumun daha hayal dünyası tarafında olan bir Mert Ramazan Demir var. Çok da önünü göremeyen, çok da ayağını sağlam basmayan, çok fazla sonrasını düşünmeden hareket eden, dolayısıyla yanlışa çok daha açık olan. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. İkisindeki detayı gördünüz mü? Aynı olan detayı. Birinde Lilith ile Juno Başak Burcu'ndaydı Afra'da ve kavuşum halindeydi. Bakın bu büyük bir ilişkideki bir tuzağı anlatıyor. Yani bir tuzağa düşebilirsin. Lilith burada. Lilith kara aydır. Özellikle mifolojide de böyle yasak elmayı elinde tutan o kadın figürü aslında Lilith'tir. İlişkilerden nasıl sınanacağını, nelere dikkat etmeni anlatıyor aslında. Ve ikilinin ikisinde de bu kavuşum var. Ve gerçekten de bu asla tesadüf değil. Ve baktığımda zaten Venüs'ü retro, ilişkileri evrensel evlilik göstergesi olan Venüs'te retro bir konumdaysa hayatında kadınlarla problem yaşamaya, evlilikte bir sorun yaşamaya açık olduğunu da vurguluyor bu durum. Yani dikkat dikkat diye harita bana bağırıyor. Özellikle hayatındaki kadınlara evlilik konusunda, ilişki konusunda ekstra dikkat et diye resmen harita böyle söylüyor diyebilirim. Bunun yanında baktığımda hayatındaki kadında özgürlük istiyor, rahat olsun istiyor. Böyle daha aslında biraz işine gücüne odaklı. Bak kariyer hayatından da
karşısına insanlar çıkabilir gibi temaları da vurguluyor aslında. Ama ilişki durumu biraz karışık. Nedeni ise Neptün'ü de burada görüyoruz. Haritasında Güneş-Neptün kavuşumu var ki bu çok farklıdır. Normalde Güneş'in herhangi bir gezegenle bir araya gelmesini biz gezegenin yanık durumda olmasına bağlarız. Ama burada durum biraz farklı. Neptün öyle bir gezegen ki kavuşumları da çok farklı çalışıyor ve gerçekten kavuşum yaptığı gezegeni eritiyor. Ve burada ilk defa Güneş bir gezegene yenik düşüyor aslında. Yani Neptün anestezi gibidir. Böyle gelir ve eritir, gelir ve orayı uyuşturur aslında. Burada egoyu uyuşturmuş, egoyu eritmiş. Yani aslında bu Mert'e hem egosuz bir yapı veriyor, daha rahat, daha böyle umrunda değil. Yani dünya umrunda değil, yeni bir Teoman aslında. Teoman da o temaları kendine barındırıyor çünkü. Bu kişiye hem hayal dünyasında yaşama verir, hem böyle aşırı sanatçı bir yapı verir. Tam bir sanatçı tipidir aslında. Aynı zamanda da ama bağımlılıklara da çok açık bir hale getirir. Hayatında kişi haritasında durduğu konuma göre ilişkilerinde çok fazla idealize etmeye, hayatındaki kişinin görmek istediği biri gibi görmeye, aldatma ve aldatılmalara çok fazla açık hale gelir. Yani kişi aldatılabilir, aldatılabilir. Ancak zihinsel olarak da kafasına bir şeyleri kurup inanmaya da çok açık diyebilirim. Şimdi Mert'in haritasından baktığımızda Mert de ay düğümleri döngüsünde ve Satürn de tam tepesinde Koç burcunda retroda. Şimdi Afra için bu süreç biraz arka planda olabilir mesela Afra. Çok fazla göz önünde olmak istemeyebilir. Hatta bir süre 2 sene gibi bir süre dizi ve filmlerde oynamayabilir. Oynasa bile ya o dizi ve filmler tutmayabilir ya da kişi kendini çok böyle tam sahne önünde hissetmeyebilir. Bir geri plan, içsel korkularıyla yüzleşme, biraz böyle kendisiyle baş başa kalma gibi zor bir 2 sene gibi gözüküyor. Mert için aslında kariyer hayatında toplum önünde görünür olma adına yine destekleyici süreç devam edecek. Onun için de içsel olarak ve toplum önünde biraz daha sorumluluk almak zorunda kalacak. Yani Mert aslında bugüne kadar çok yapmaktan kaçındığı bir şekilde sorumluluk almak zorunda kalabileceği bir süreç gibi gözüküyor. Yani bu ikili için biraz zor bir süreç başladı. Karmik bir süreç başladı. Çünkü bu Juno Lilith kavuşumu bir tuzak kurmuştu. Ve bu ikili bu tuzağa düştü. O yasak elma yenildi. Şimdi de bedelini ödeme zamanı diyebilirim. Ama tekrar söylüyorum, Satürn tekrar bir geri dönecek. Tekrar ikinci bir şans verecek. Diyecek ki hadi düzeltebiliyorsan. Hadi yap bir şeyler de göreyim. 27 Kasım'a kadar zamanım var diye değerlendirebilirlerse ne ala. O yüzden eğer bu ikili tekrar bir araya gelirse, tekrar bir şeyler düzeltilmeye çalışılırsa bu süreç içerisinde 1 Eylül 27 Kasım aralığında olacak ve o dönemden sonra bir şeyler ya olacak ya da tamamen üstü kapanacak ve bu ikiliyi bir daha bir arada göremeyeceğiz. Evet, bu şekildeydi analizim. Umarım aklınızdaki sorulara biraz da olsa yanıt bulabilmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.